Roma, Mart'ın 15'i. Şafak sökmeden bir kadın çığlık atarak uyanıyor. Rüyasında kocasının heykelinden oluk oluk kan boşalmış. Gülümseyen bir kalabalık ellerini o kana daldırıyor. Kadın yalvarıyor. Bugün evden çıkma. Ama kocası alade biri değil. Kocası Julius Sezar. Orduları var, altını var, bir imparatorluğun mührü elinde. Yoksun olduğu tek değer, kalbini korkusuzca açabileceği gerçek bir dost. Francis Bacon, Denemeler adlı eserindeki dostluk üstüne bölümünü tam bu yara için yazdı. Gücün ve kalabalığın iyileştiremediği o sessiz yara için yazdı. O sabaha dönelim. Julius Caesar kabus yüzünden evde kalmaya karar vermişti. Onu bu fikirden döndüren kişi bir düşman değildi. Kapıdan içeri giren en güvendiği dostu oldu. Decimus Brutus. Hançerlerin meşhur ismi Marcus Brutus değil. Galya'da omuz omuza savaştığı, vasiyetinde kendi varisi olarak yazdığı Decimus Brutus. Julius Caesar, gücünün zirvesinde en yakın dostu tarafından ölüme götürülüyor. Decimus Brutus tam da bu yüzden tehlikeliydi. Hiç kuşkulanılmayacak kişiydi. Julius Caesar o sabah evinde kalırsa suikast başarısız olacaktı. Bu yüzden bir dostun yapabileceğini yaptığı alametlere güldü. Julius Caesar'ın korkak görünme psikolojisini oynadı. Hançer ancak güven kurulmuşsa işler. Uyarı bir dosttan, biz dosta inanırız. Üstelik o sabah tek uyarı rüya değildi. Kahin Supurina haftalar önce onu uyarmıştı. Ardından o sabah rahipler bir kurban kesti. Hayvanın göğsünü açtıklarında yüreği bulamadılar. Kalpsiz kurban. Kalpsiz bir hayvan masaya açıldı. Yürek eksikliği şimdiden saatler öncesinden konuşuyordu. Yola çıktığında kalabalık arasından biri eline bir not sıkıştırdı. Suikastçıların isimleri, kurulmuş tuzak, hepsi o kağıtta yazılıydı. Etrafındaki o yüzler imparatorluğu Julius Caesar'ı gerçeği okumaktan alıkoydu. Fazla insanla çevrili olmakla hiç dostun olmamanın yarattığı körlük aynıdır. Kalabalığın ortasında kör edilmek. Notu açıp okuyacağı o tek sakin anı bulamadı. Francis Bacon'ın felsefesinin kalbi buradadır. Gerçeği duyamayacak kadar insanla kuşatılmış olmak. Pompeius'un heykelinin dibinde etrafını sardılar. 23 bıçak darbesi indi, Julius Caesar yüzleri görünce togasını başına çekti. Decimus Brutus da o yüzlerin arasındaydı. Sadakat, vefa. İhanetinden sadece 18 ay sonra kendi askerlerince terk edildi, kovalandı ve öldürüldü. Binlerce insanın ortasında dostsuz ölen Julius Caesar'ın bu yarası kapanmadı. 16 yüzyıl sonra hem zirveyi hem düşüşü tadan Francis Bacon bu kaderi kağıda döktü. İngiltere'nin en yüksek hukuk makamına Lord Chancellor unvanına kadar çıktı. 1621'de rüşvet suçlamasıyla ani bir düşüş yaşadı. Makamından edildi. Bir gün odalar müşterilerle, hayranlarla dolu bir güç sahibisiniz. Ertesi gün o odalar bir veba geçmiş gibi boşalıyor. Gerçek yalnızlık tam olarak o boşluk hissi. Dostluk üstüne metni salt bir kuram değil, Francis Bacon'ın kendi başparmağıyla bastırdığı bir yaradır. Hayatının sonunda yalnızlığın kaba gerçeğiyle tanıştı. Metne Aristoteles'in meşhur bir cümlesiyle başlıyor. Yalnızlıktan hoşlanan ya vahşi bir hayvandır ya da tanrı. Paganların yalnızlığı gösterişten ibaretti. Epimenides, Numa, Empedokles, Apollonius, bunlar yalnızlıklarını bir maske gibi, mistik bir aura gibi kullandılar. Keşişlerin inzivasıyla aynı kefeye koymuyor bu durumu. Keşişlerin inzivası yüce bir adaktır. Francis Bacon asıl tehlikenin, kalabalığın ortasında yalnız değilmiş gibi yapmak olduğunu söyler. Yalnızlığı boş bir oda sanmak büyük bir yanılgı. Sevgi yoksa konuşmalar sadece bir zilin çınlamasıdır. Magna civitas, magna solitudo. Büyük kent, büyük yalnızlık. İmparatorların en derin yalnızlığı yaşamasının sebebi budur. Julius Caesar tek bir saatini yalnız geçirmedi ama o kalabalık tehlikenin ta kendisiydi. Francis Bacon bu yaranın ilacını soruyor. Dostluğun ilk meyvesinden bahsediyor. Dostluğun ilk meyvesi yüreğin boşalmasıdır. Bir öğüt, para veya koruma değil, kederlerin, korkuların, yutkunulmuş umutların tahliye kapısı. Pitagoras'ın o karanlık buyruğunu hatırlıyoruz. Cor ne irito. Kendi yüreğini yeme. Yamyam kelimesinin bütün o vahşi ağırlığını açmak gerekiyor burada. Süsleme değil. Yamyam imgesi anatomi barındırır. Söylenemeyen kuşku, paylaşılamayan sevinç insanın içine döner. Dostsuz insan yalnızca hüzünlü değildir, kendini tüketmektedir.
Kendi maskesini takmayı öğrenen bir insan. Dışarıdan bakıldığında akşam yemeğinde dingin bir şekilde gülümser, ancak içeride kendi kendini yediği büyük bir ziyafet sürer. Yuttuğu her cümleyle kendini biraz daha yer. Vacanuvis Combineus, tarihten tanıklık ediyor. Korkusuz Charles için yazmış, sırlarını kimseye açmayan bir figür. İçini dökmeyen yüreğin aklın nasıl kararttığını anlatıyor. İçini hiç dökmeyen yürek, mantığı buğulandırır. Kral Louis için de benzer bir tablo vardır. Keder, yüreği ezer, altında ikinci bir omuz yoktur. Kederin ezmesi anlaşılır ama paylaşılamayan bir sevincin de insanı yiyip bitirdiği gerçeği var. Tanığı olmayan mutluluk kendi varlığından kuşkuya düşer. Gerçek bir dost, kederi yarıya indirip sevinci ikiye katlayan tek dürüst simyadır. Kurşunu altına çevirmiyor ama duyguları dönüştürüyor. Zirvenin çıkmazına bakalım. Francis Bacon bu kaderle en çok kralların yüzleştiğini söylüyor. İnsan ne kadar yükselirse, çıkar ilişkilerinden arınmış bir dosta ulaşması o kadar zorlaşır. Sulla Pompeius'u öyle yükseltti ki iktidar kendi rakibini yarattı. Augustus düşük doğumlu Agrippa'ya kızını verdi, Mesenas'ı sırdaşı yaptı. Tiberius'un durumu daha ağırdır. Seianus'a devletin sırlarını verdi. Septimius Severus, öz oğlunu Plautianus'un kızıyla evlendirdi. Mantığı hiçe saydılar. Bütün bu liderler kendi koydukları kuralları çiğnedi. Sonlarındaki yankı kanlıdır. Tiberius'un sırdaşı Seianus idam edildi, bedeni sokaklarda parçalandı. Septimius Severus'un sırdaşı Plautianus idam edildi. Decimus Brutus hançeri tuttu. Hükümdarın gerçek dost seçtiği insan, hayatının en büyük tehlikesi olmuştur. Seni kurtaran kapıyla seni bitiren kapı aynıdır. Bütün bunlara bakıp neden kimseye güvenme denmiyor? Krallar o bıçağı göğüslerini bile bile neden açıyor? Kusursuz bir güvenlik içinde kendini mühürleyip delirmeyi reddediyorlar. Yalnız bir yürekte hüküm sürmek yerine bıçak riskini alıyorlar çünkü bu ihtiyaç ölüm korkusundan bile ağırdır. Romalıların kullandığı tabirle participes curarum, kaygıların ortağı. Dünyayı taşıyan imparator bile tek bir hayatın yükünü ikinci bir omuz olmadan taşıyamaz. Bu ilk meyveydi, yürek. İkinci meyve olarak akıldan, kafadan bahsediliyor. Aklın karanlık odasına gün ışığı girmesi. İnsanın arzuları zihnin camını buğulandırır, insan meseleye fazla yakın durur, körleşir. Heraklitos'un o kuru ışık sözü devreye giriyor. Islak ışık ile kuru ışık ayrımı. İnsanın kendine verdiği öğüt, arzuvarla ıslanmış bir ışıktır. Egoyla sırılsıklam olmuştur. Dostun öğüdü ise tamamen kurudur, berrak ve keskindir. Themistokles'in o duvar alısı benzetmesi, zihnin labirentini harika çözüyor. Katlanmış halıda desen oradadır ama görünmez. Zihnin kapalı çemberinde de düşünceler birikir, kendi kendine dönüp durur. Dışarıdan gelen dürüst bir sorunun o çemberi kırması gerekiyor. Dostsuz insanın zihni bir çemberdir. O çemberin çıkış kapısını kendi körlüğüyle arar. Bir dostun tek bir sorusu o halıyı uçlarından tutup açar. Üçüncü meyve, el. Dostun insanın ikinci benliği olması. Kendi kendine yapılamayan her eylemde dost devreye girer. Kendi başarılarını övmek insanı kaba gösterir. Dost bunu zarafetle yapar. Bu dünyadan göçtükten sonra çocuklara göz kulak olmak, yarım kalan işi bitirmek gibi görevler de o ele, o ikinci benliğe kalıyor. Dostsuz insan son nefesini verdiği gün büsbütün gömülür. Dostu olan insan ikinci bir hayata uzanır. Mezardan sonra bile eyleme devam eder. Yürek, kafa ve el. Bu üç meyveyi gördük. Şimdi tekrar Mart'ın 15'indeki o sabaha dönelim. Julius Sezar'da sınırsız güç ve kalabalık vardı. Ama dostluk eksikti. Dostluğun iki zıt yüzü Decimus Brutus figüründe trajik bir şekilde buluştu. Açılacak yürek kapısı ile hançerin girdiği kapı. Francis Bacon'ın ölümsüz metni bu yüzdendir. Kusursuz bir güvenlik içinde kendini mühürleyip aç kalmaktansa bıçağın girebileceğini kabul edip yüreğe açmayı seçti. Kilitli yürek hançerden çok daha sık öldürür. Julius Caesar'ın etrafında koca bir kent olmasına rağmen o sabah tek bir gerçek dostun yokluğundan öldü. Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.